Ben zehirlendim. Tabii işler açıldı. Malları buradan alıyoruz. İyi bari, bu çok önemliydi. Para biriktirmeye başladınız mı? Döner olduğunu söylediler. Döner için geldik. Aha, 85 dolarlık order geldi. Çünkü 50 bin dolar masraf yaptık, o çıkması zaman alır yani. Bizim yaşadığımız en büyük problemlerden biri yurt dışında birbirine sahip çıkmamak. Oha 71. Bu döner arabası kaç para tuttu? Günlük kaç para yapıyorsunuz? Bu işin bütün masrafları nedir? Bu işi hiç bilmeyen biri yarın açsa nelerle karşılaşır? Hiç zor değil, ben her şeyi size anlatacağım. İnsanlar aç! Araba 43 bin dolar. İçindeki ekipmanlarla beraber 50 bin dolar tuttu. Bu işi hiç bilmiyorduk. Döner işini burada öğrendik. Bu işe tırcılığı bıraktıktan sonra karar verdim. Hüseyin'le fikrimi paylaştım, birlikte açalım. Austin'de hiçbir yerde dönerci yok. Gerçek döner takıp satalım fikriyle başladı. Fiyat araştırması yaptık. Döner arabasını bulduk. Hepsi toplam 50 bin dolara mal ettikten sonra siparişi verdik. Meksika'da yapıldı. Meksika'dan buraya gelmesi yaklaşık 2-3 ay sürdü. O geldikten sonra da için hazırlıklarını yapıp birkaç ay içerisinde faaliyete başladık. Lisanslarımızı da alıp. Biz domates takıyoruz. Hani bazı bölgelerde hem domates hem biber takan yerler var. Meksikalılar ananas takıyor. Ananas takıyor Meksikalılar. Çok güzelmiş ya. Ulan bunun ne kadar çok detayı vermişler. Normalde bunun 2 katı kadar takıyoruz. Ama bugün hem hava kapalı hem de daha az saat açık olduğumuz için bu kadar taktık. Burada 12 pound var. İlk günlerde çok büyük bir beklentimiz yoktu. İnsanların döneri bilmediğini bilerek başladık bu işe. Daha öncesinde Austin'de 2 Alman yüksek lisans öğrencisi dönerci açıyorlar. Çok fazla büyüyor bu iş. 11 şube, 15 şube olması lazım yanlış hatırlamıyorsam en son ulaştıkları rakam. 5 milyon dolar yatırım alıyorlar. Bu hikaye beni çok etkiledi. Burada bir potansiyel olduğunu düşündüm. İlk günlerde çok düşük rakamlar kazanıyorduk. Yani 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar maksimum gördüğümüz günler oldu. Haftada 3 gün açıktık sadece. Hüseyin otelde çalışmaya devam ediyordu. Çok fazla döner arabası olmadığı için işler yavaş yavaş yerine oturdu. Haftada 6 gün açık olmaya başladık. Şu anda en kötü günümüzü kestirmesi zor ama en iyi günümüz 1500 dolar günlük. Onun dışında ortalama 700-800 dolar civarında yapıyoruz. Aslında büyük bir başarı bizim için. 10 ay gibi kısa bir sürede bu rakamlara ulaştık. Bizim yemek masrafımız şu anda %22-%30 arası. En büyük maliyetimiz et. İlk başladığımızdan bugüne çok daha pahalandı. İlk başlarda aldığımız etin kilosu bize 10 dolara mal oluyordu. Şu anda 15-16 dolara mal olmaya başladı. Eti günlük hazırlıyoruz. Bizim bu kadar bir yerlere gelmemizin sebeplerinden birisi de bu. Her gün eti marine ediyoruz. Her gün yağını kesiyoruz. Her gün antrikotumuzu kesiyoruz. Antrikot da kullanıyoruz tabii etimizde. İşimizi daha kaliteli, daha üst düzey, daha benzersiz bir şekilde yapmak istediğimiz için bir gün ya 2 gün arasında değişiyor marine süremiz. Yazın sadece bir gün, kışın 2 gün yapıyoruz. Happy New Year and Komşunuz mu? Evet. And would you like to say something to Turkish people? You can say hi from here. Come. Happy New Year Turkish people. Thank you. Ne kadar tatlı komşularınız Ya, var. evet. Beni çok severim ya. Türk kahvesi yapıyorum sabahları. Sorduğumda hayır diyor. O yüzden sormadan götürüyorum. O da bana Thai tea getiriyor. Thai çayı. Thai çayı getiriyor. Taylandlı mı? Evet evet. Aa, hemşerim. çoğu yemeğin yanında sos var. Salatanın yanında sos var. Yani sos burada sevilen bir şey. O yüzden biz dönerimizin seçeneklerinden birini isterseniz 3 tane sos koyabilirsiniz yaptık. Tek sıkıntı müşterinin biri bu 3 tane sosu seçti. Ondan sonra da içi çok soslu olmuş diye bize 1 yıldız verdi. Şikayet etti. Aynen şikayet etti. Hem garibimize gitti hep bir sürü tartıştık. Hani ya sosları azaltsak mı Yok ben söyledim. nasıl yapalım diye. Yani daha önce isteyenler de oldu. Kimse bu kadar bir tepki vermedi. Yani dedik yani demek ki sıkıntı sos değil. Demek ki sıkıntı kişi. Ama o 1 yıldız benim içimde ukde. Hayalim Google'daki ilk 100 yorumun 5 yıldız olmasıydı ama o bütün dengeyi bozdu. O yüzden onu unutmuyorum. Buradaki food truck sahibi arkadaşlarla toplandık. Onlar işte Ali Kulübe hoş geldin. Bunlara alışman lazım. Bunlar olacak. Kendini hazırla dediler. Malları buradan alıyoruz. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama restoranla ilgili bütün her şeyi A'dan Z'ye burada bulabilirsiniz. Bunun içerisinde çatal kaşıktan tavuğa kadar, ete kadar her şey var. Şimdi ilk önce dışarıdaki ürünleri alacağım. Sonra da soğuk hava deposundakileri alırım erimesinler diye. İçerisinde 24 tane var.
16.99 ribeye. New York strip var 13.25. %50 indirim var diyor bunda. Chicken tenders'ı buradan alıyoruz. Normalde bundan satıyorlar ama biz bundan satmıyoruz. Sıfırdan kendimiz marine edip yapıyoruz. Ay bu falafeli bulmak ölüm. Bunun için ben San Antonio'ya kadar sürüp geldiğimi biliyorum. İyi bari, bu çok önemliydi. Ben zehirlendim. Ha, İlk- bunu da Ama çok kötü ya. sizin yaptığınız yemekten mi söylüyorsun? Evde İlk Ama yaptığımız bu döner, tavuk ilk döner. Can abi ilk evde böyle küçük makineler almışlar işte döner makinesi. Bunun çok küçüğünü düşün evde olanı. evet. Ondan Hala sonra duruyor. abimler bana anlatıyordu işte dönerci atacağız işte her şeyi bakıyoruz, isimlere bakılıyor falan o sıralar işte her şey. İşte bir dediler bir tavuk döner deneyelim. Ben de bayağı heyecanlıyım. Tavuk döner seviyorum yani. Neyse koydular işte her şeyi, soslarını falan filan. Denedik. Böyle bir yarım saat sonra, bir saat sonra bana böyle midem ağrıyor, karnım ağrıyor. Kusmak istiyorum. Abi diyorum ki başım falan dönüyor diyorum. Yapmak istiyorum diyorum. Öyle bir Bu yolda bayağı bir ilk deneme. Bu yoldaki ilk neferi. Evet. Bir de tavuk çok sıkıntılı bir ürün. Yani Evet. tavuk ete nazaran daha dikkat etmen gerekiyor. Çok hızlı insanlara yani zehirleyebilirsin. Ondaki en büyük sıkıntı, hatta Hüseyin de o gün uyarmıştım. Kanka dedim bak bu pişmemiş gibi. Sıkıntı var. Yok pişti pişti değil. Hüseyin de hızlıca bitsin istiyor. Çünkü taktık 3 kişi yiyeceğiz. Evet. 6 kilo et var orada. Şimdi bir önce bitsin diye hızlı hızlı kesiyor. Ha. Pişmemiş hiçbiri. O yüzden zaten öyle oldu. Allah'tan bir şey pişmemiş olmadı. etleri yedin. Pişmemiş tavukları Hepimiz yemiştim. yedik. Ben de kötüydüm. Bir de Ben evde bilmiyorum yaptık. inanın. Bir bana bir şey olmadı. Evde yaptık. Sonra ne oldu peki? Hastaneye falan mı? Yok o kadar kötü olmadı. Yok O kadar kötü olmadık ama ben bayağı kötü hissediyordum yani abime Ben de söyleyince. terliyorum böyle. Aynen. Gülten terliyor bir yandan. Hüseyin gayet mutlu. Bana hiçbir şey olmadı, karnım doymuş. Acaba bilerek mi yaptın kanka? ya bilerek onu denk getirebilecek olsam zaten. Ama Bir gece bir acı çektik yani. Evet. O zaman döner arabası falan hiçbir şey yok bu arada. Hiçbir şey. Sonra yani hiç zehirlenen falan olmadı. Yok. Yok. Hiç öyle bir şey olmadı. ya Kendinizi zehirleyerek dediniz ki biz kimseyi zehirlemeyeceğiz. tavuk döner bir daha yapmamaya karar verdik, o kesin. Tavuk dönerden Ha, o gün vazgeç. bugündür yapmıyorsunuz. Ya onu denemek için yaptık. Hani evde nasıl olur Evet. bir tavuk döner deneyelim diye. Ben zaten çok sıcak bakmıyordum. Çok daha fazla istiyordu Hüseyin. Neden abi? Ya seviyorum tavuk döneri. Et dönerden ben tavuk döneri daha çok seviyorum. Kendin için. Hani yani ilk deneyeceksek Ben tavuk yerim döner abi, deneyelim. müşteri de gelirse. Hani, Ziyan olmaz o. hani, Atılmasın. hani ziyan etmedim zaten, hani yedim çoğunu da. Hani direkt aklıma Harbiden oldu şimdi yani. konuşurken hatırladım. Gerçekten o olayı yaşadıktan sonra artık hiç tavuk döner muhabbeti geçmedi. Çünkü ne kadar riskli olabileceğini görmüş olduk. Bir de kuzu var değil mi? Kuzu döner. Lamb. Tabii sırf lamp yapanlar da var. Aha. Biz mesela dana kuzu karışık gibi bizimki. Lütfen Hüseyin'e yardım eder misin? Biz gelene kadar. Let's go, let's go. It's almost ready man. Evden bir malzeme alıp geleceğim. Birlikte gidip gelelim istiyorsan. Güzel ya, bu siteyi seviyorum. Aha, $85 order geldi. Geçen gün burada 12 AM, 12 PM diye bir kavram var. Hiç sevmediğim. Biz Türkiye'de 24 saat olayına alıştığımız için. Burada 12 PM yapacağımı 12 AM yapmışım. AM olduğu zaman gece, PM olduğu zaman gündüz. Yanlış yapmışım saatleri düzenlerken. Gece uyuyorum. Sabaha karşı kaçtı? Saat 5 gibi falan bir uyandım. Sipariş için araba geliyor diyor. Kurye geliyor diyor. Dedim ne kuryesi? yatıyoruz. Aynen, Uber Eats'ten kurye geliyor. 7 dakika uzaklıkta diyor. O böyle uyku sersemi böyle tek göz yaptım, kapattım sonra her yerden. Ama gece boyunca 3 tane sipariş almışız. Ha, sabah Öyle. uyandım. Hani güne kaçtı? Yanlış hatırlamıyorum. $67'la ne öyle bir şeyle başlamışız. Evet. Daha ben İlk iş yerine gece varmadım. İlk açık olduğumuz gece. Müşteri de şaşırmıştı. Bir de buradaki gate'i kapatıyorlar yani. Büyük ihtimal driverlar geldi. Kapıdan gitti yani. Hiçbir şey yapamadım. Bayağı bir sövmüştür. Bayağı çok sağlam sövmüştür. Ya Ben ben büyük ihtimal kulak çınlamasına uyandım diye tahmin ediyorum ama Kulağım yetmiyor. sabah 5'te uyanmam çünkü normalde. İlk order 2.47 miydi? 2.17 miyim neymiş? Sabah baktım 3 tane order'ımız var. Dedim ben buradayım. Ali içeride, bu order'lar ne? Dedim bir potansiyel var demek yani.
Bu arada şey yapıyoruz aslında. Mesela önceden sipariş alabiliyoruz. Mesela sabah istediği günün herhangi saatinde hangi saatte almak istiyorsa gelip almak için sipariş verebiliyor insanlar. Bazen sabah uyandığımızda da görüyoruz. Bugün işte atıyorum 11.30'da 3 tane döner wrap var. Yani ama bu öyle değil yani. Driver gelmiş gitmiş gelmiş. Bir kere daha oldu. Şimdi hatırladım. Arkadaşın düğününe gitmiştik. İlk defa sistemden şeyleri kapatıyoruz o gün için. Bir yerde kapatmayı unutmuşum. O gün de deli gibi order geliyor. Yoldayız, Arkansas'dayız. O gün de bayağı sağlam order. 3-4 tane order geldi ve hepsi de büyük orderlar. Arayıp iptal etmek zorunda kaldık. Paralarını iade ettik. Ben aradım, sen orada hala kapatmaya çalışıyordun. Acemilik. Acemilik. Şeyden bahsedeyim. Biz lunch drive yapıyoruz. Toplu sipariş geliyor. Onda normalde bizim limitimiz 16. 16 tane ürün sipariş edebiliyorlar. Bazen 20'ye çıkıyor, 21'e çıkıyor işte. O civarlarda takılıyor. Bir gün geldik Hüseyin'le 34 tane ürün sipariş. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Çünkü 34 tane ürün demek ve bunları 40 dakikada hazırlayacağız. İmkansız yani. Çünkü döner piştikçe kesiyorsun ve birikmesi lazım. Elimizde birikmiş o kadar döner yok. Adamlar gelecek, yok da diyemeyiz. Mecbur artık bir şekilde altından kalktık ama gecikti yani o gün. Bir 20 dakikayı yarım saat arasında geç verdik. O zaman böyle büyük orderlarda alıyorsanız işler bayağı açıldı. Tabii işler açıldı. Para biriktirmeye başladınız mı? O kadar değil. Daha biraz O daha var. Ne Aynen. kadar zaman geçti açılalı? 10 ay oldu. 10 ay ama para biriktirmeye başlamadım. Yok, para biriktirmeye başlayamadım. Masrafları çıktı mı? Yok, hayır, o da çıkmadı. Çünkü 50.000 dolar masraf yaptık. O çıkması zaman alır yani. 2 sene içinde olur değil mi? 2 sene içinde çok rahat olur. Hani derler ya, ticarette 2 senede kendini amorti etmiyorsa o iş yapılmaz derler. Kesinlikle. Bu senede, işte öyle bir şey yok yani. 2 senede kesin amorti ediyor. yani bizim bu olduğumuz konum, bizim işimiz doğrultusunda kesin cover eder yani. Kendini karşılar. Tamam, yarın buraya açıyorum. Yanında. Ya bu tamamen lokasyon nerede olduğunla ilgili. Mesela downtown'da açarsın. Çok fazla oranın şeyi yüksek. Sipariş potansiyeli. Çok fazla yürüyen insanlar. Belki bizim bugün yaptığımız sen ilk günde yapmaya başlayabilirsin. Ama ben açıkçası burayı açtığımızda daha çok sevindim. Çünkü iş böyle yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Bir anda böyle açtık, çok fazla iş yapıyoruz gibi bir durum olmadı. Bir de bu bize şeyi sağladı. Kendi zayıflıklarımızı görüp iyileştirme yapabildik. Yani ilk zamanlarda belki bir döneri 10 dakikada hazırlıyorsak şu anda 2,5 dakikada, 2 dakikada bir döneri hazırlayabiliyoruz. İkimiz birlikteyken. Yani bunların dakikalarını falan biliyoruz. Tek olduğum günler oluyor bazen. Mesela Ali dedi ya, ikimiz beraberken 2 dakikada yapıyoruz. Yani ben tek başımayken şu anda 3,5 dakika falan sürüyor. Ama ilk başta hani ikimiz beraber 10 dakikada yapabiliyorduk. Evet, çok yavaş yapıyorduk. Ve çok fazla eksikle yapıyorduk. O dilimlediğimiz domatesler kalın kalındı, marullar birbiriyle uyumlu. Yani hepsinin şekli farklıydı. Onlar için makine aldık. Hepsini daha böyle muntazam yapmaya başladık. Yani siz YouTube'dan video izleye öğrendiniz diyebilir miyiz? YouTube'dan video izleye döner ustalarına e-mail attım, cevap gelmedi. Facebook'tan ulaştım. Türkiye'deki. Sonra tanıdıklarla ulaştık. Hüseyin annesiyle bir tanıdığı dönerci varmış, ona Ramazan Usta ulaştı. sağ olsun, o güzel Önerilerde bulundu. Ben Hani bir eksiklerimizi gördük biraz da. Ben işte tanıdıklara ulaştım, oradan şey yaptık. Yani tamamen AI üretimiyiz. Yani ChatGPT'ye çok soru sordum. Şu an hala soruyorum bazen yaşadığım sıkıntılarda. Döner yapmayı Austin, Texas'ta 2 Türk olarak öğrendik. Yakalandım, magazinlere yakalandım. Abi canım. Hayırdır abi, senin ne işin var burada? Merhaba abi, çok güzel bir döner olduğunu söylediler. Döner için geldik. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk Geldiğini defa peki da niye döner- bana haber vermiyorsun? Buralara geliyorsun da niye bana haber vermiyorsun? Bu kadar büyük bir tesadüf olacağını tahmin etmiyordum. Cezencan'la şu an büyük bir mutluluk paylaşıyoruz. Bıyığım nasıl oldu? Güzel olmuş. Güzel. Abi güzel olmuş. Nasıl da abi, Türkiye'ye gittin geldin? Abi o kısmı sonra özelde girelim ama Tamam. güzeldi diyelim. Canım vatanım. Yemek mi yiyeceksin abi? Business konuşmaya geldim. Ha, Fikirler business almaya, konuşmaya. düşünceler sormaya. Evet, çok yakında tatlıcı fikrimizle Aa, Buraya burada yani bir Türk işletmesi daha göreceğiz. umarım. Hopefully diyoruz. Hadi bakalım, müjdeyi de verelim. Sen nasılsın abi? İyiyim abi. Abi bu arada tipleriniz falan, yaşantılarınız hiç böyle dönercilere uymuyor. Evet.
Yani dönerci dediğin ne bileyim Adanalı olur, Kayseri. Siz Alanyalısınız. Ay bu biraz tutku, biraz da şey. Burada neden olmasın? Tutkunuz mu vardı yani? Ya ben Doğuştan böyle dönerci olacağım falan. Yok öyle bir şey değil. Yani ben Türk mutfağının burada neden bu kadar hani geri planda kaldığını böyle kafaya taktım. Niçin böyle değil? Çünkü biz de mesela Mediterranean yazdık. Bana şey demişti arkadaşın kız arkadaşı. Abi dönerci ne alaka? İşte Ali seninle dönercilik ne alaka dedi bana. Fotoğraf attım burada mesela ilk çektiğimiz fotoğraflardan. Orada ketçap mayonezi döner mi satacaksın dedi bana. Masraflarımızdan ilk başta bir bahsetmiştik, 50.000 dolar diye. O çok daha fazla olacaktı aslında. Döner arabasını bir kaplatalım diye düşündük güzelce. Bir 4-5 yere mail attık, gittik. En uygun söyleyen bize 8.000 dolar fiyat söyledi. Duvar kağıdı için. Aynen. En pahalı söyleyen 12.000 dolar fiyat istedi. Sonra Ali ile konuştuk, ne yapalım. Amazon'dan kaplama kağıtlarını kendimiz aldık. Tasarım zaten kafamızda az çok bir şeyler yapmıştık. Oturduk kendimiz beraber 2 günde bitirdik. Kaç para tuttu? 600 dolar olması lazım yani civarlarda, çok fazla bir şey 600 değil. dolar falan tuttu. Ben bu işlerden hiç anlamıyorum bu arada, bu kaplama falan olaylarından. Hüseyin dedim, kanka böyle bir şey var, yapabiliriz. Texas kurallarına da uygun bu arada. Mesela Kaliforniya'da yasak. 2 gün sürdü. Sen anlıyor musun Hüseyin bu işi? Ben anlıyorum. Ben birçok şeyden anlıyorum. Sıkıntı o. Ben hiçbir şeyde ustalaşmadım ama birçok şeyi biliyorum. Ama hani tutup da bir profesyonel olacak seviyede bilmiyorum. Hani tamir de yapıyorum. Küçük bir sıkıntı çıktı mesela Evet. şeyde. Denetlemeye gittiğinde sıcak suyun, soğuk suyun tanziyi düzgün bir şekilde, hızlı bir şekilde akması lazım. Ay suyu açıyoruz, çoğalıyor, bir azalıyor falan. Meğer onun için bir tane parça varmış onu düzenleyen. Regulator mıydı? Aynen, regulator. İnternetten buldum onu. Dedim Hüseyin buldum. Çünkü biz bunu birkaç yere sorduk. Kimse hiçbir fikri yok. Böyle küçük şeyler bulmak çok zor zaten burada. Hüseyin'e dedim ki bu aleti alacağım. İşte iki tarafından bağlayacağız suyu. Şey yapacağız. Kanka ben yaparım dedi. Sipariş verdim. Sonra boruları tak çıkar düzelttik. Amerika'da zaten böyle her işi insanlar öğrenerek kendileri yapmak zorunda kalıyorlar ya. Arabanın aküsünü bile kendin değiştirmek zorunda kalıyorsun yeri geldiğinde. Kesinlikle. Çok saçma, çok pahalı bazı şeyler. Ben bir gün Evet. şeyi çağırmıştım. Sadece boru takılacak. Gazla ilgili bir boru olduğu için hani bunu bir profesyonel birinden destek alayım. Herhangi bir şey olmasın, kaçak vesaire olmasın, riskli olmasın diye. Bir tane firmayı Yani aradım. sipariş verdim. Adam geldi. Dedi ki bunu ben yapamam. Şöyle yapacaksın dedi. Tamam dedim. 75 dolar dedi. Ha, sana söylemesi 75 dolar. Söylemesi, buraya gelmesi 75 dolarmış yani. Bana gelip, hatta adam üzüldü bayağı. Belaruslu bir adam, Amerikan firmasında çalışıyor. Gelip bakma parasıymış. Texas'ın en temiz food truck'ı. En temiz yemek kamyonu. Adam hep temizliyor gün içinde böyle. Her yer temiz ama bak gördüğünüz gibi yukarılar temiz. Duvarlar hiç yağ sıçramamış ya da sıçramış, temizlemişler. Bunu da akşam temizliyorlar. Grill'in üstünü. Her akşam. Yani bu işi ilk kuracak insanlar için bu işte bir kar var. Ama başınıza bir beklenmedik bir şey gelirse de onun masrafı çok yüksek oluyor. Sizin kendiniz çözmeniz lazım çoğu şeyi. Tabii yani tabii insurance'ımız vesaire var. Herhangi bir içeride bir ciddi bir şey olsa o karşılayacak ama onun dışında ya hiç belli olmuyor ki, bir ay bir alet bozuluyor, başka bir ay başka bir şey. Yani eminim zaten işletme işinde olanlar, işletmesi olanlar biliyordur. Çok fazla ihtiyaç oluyor. Her ay bir şeyin masrafı çıkıyor yani. Kimle konuşsan şey der. Abi ilk bir yıl para beklemeyeceksin. Onun neden dediklerini çok iyi anlıyorum. Çünkü gerçekten her ay bir masraf çıkıyor, öngöremediğin. Bir de yeme işletmelerinde karlılık diğer işletmelere göre daha düşük. Masrafı zaten bir kısmını alıp götürüyor. İlk başta demiştin ki burada Austin'de hiç dönerci yoktu, biz açtık dedin. Orada neyi kastediyorsun? Gerçekten hiç dönerci yok muydu? Birkaç tane var. Ama onun dışında genelde hazır alıp takan işte gayrocu, şavurmacılar var. Amerika'da her gittiğim şehirde Türk restoranlarını arayıp denedim yani nasıl yapıyorlar diye. Ve büyük bir kısmı hazır alıp kullanıyor. Amerika'da insanlar şey yapmaya çalışıyor. Abi en basit nasıl yapabilirim? En fazla parayı nasıl kazanabilirim? Bu sadece Türkler için değil bu arada. Bütün işletmelerde böyle. Hazır ürünü yapayım, ucuza mal edeyim, fazla para kazanayım. Bunun dışına çıkmak için yani Türkiye mutfağından herhangi bir ürün olsun, yani güzel bir ürün olsun, döner olsun. Onu insanlara tanıtalım diye yapıyoruz. Türk kahvesini insanlar ilk defa deniyor. İlk defa denediği zaman o heyecan çok başka. Burayı işte ilk Hüseyin abi yaparken burada çalışan food truck'taki diğer insanlar şey diyordu o zamanlar işte bu dönerci tutmazsa ileride siz kaplama işine girersiniz falan diyor. Öyle bir durum var, evet. Onda da iyi para var falan diyorlardı. Herkes bayağı beğendi çünkü. Burada kimseyi tanımıyoruz arkadaşlar. Kimseyi. Buraya ilk geldiğimizde, burayı kiralamak istediğimizde daha elimizde menü yok.
hiçbir şey yok. Food trailer vardı ama yani içini daha tam oturtmamışız. Hiçbir şey yok. Ben bir soru sorabilirim. Mesela Amerika sana neyi öğretti? Yani YouTuber oldum. Abi Amerika'da ben çok iş değiştirdim ya. Birçok şey öğrendim. Hangi birini sayayım ki? ya kendinle ilgili ya. Başka bir ülkedesin, hiçbir şey bilmiyorsun. Arkadaş yok, eş, dost, hepsi başka bir yerde. Çok şey öğrendim ya. Yani hayatımın büyük bir kısmı burada geçti zaten. Bir hayal oluşturdum kendime, bir ideal oluşturdum. Neleri sevdiğimi, neleri sevmediğimi öğrendim. Mesela şehir hayatını sevmediğimi anladım. Kendimi tanıdım. Çok fazla yalnız kaldım. Çok fazla düşünmeye falan vaktim oldu. Benim de öyle ya. Ben şey için sordum. Ben burada mesela hiç ehliyetimi bile 27-28 yaşında aldım, araba ehliyetini. Hiç büyük bir araç falan kullanmadım. Tır ehliyeti aldım burada. 2-3 hafta sonra tır sürmeye başladım. 40.000 pound. Kaç ton yapıyor bilmiyorum. Bu aracı ben mi kullanıyorum yani? Nasıl oluyor? Devasa bir araç. Hani zorunda kalıyorsan bir şeyleri, öğrenmek zorundaysan, yani başarabiliyorsun. Peşinden koşuyorsan, çabalıyorsan. Mesela ilk tırda o direksiyon başına geçtiğimde, yalnız kaldığımda şoför olarak onu hissetmiştim. Burada da mesela şimdi dönercide de ona yakın bir duygu hissediyorum. Başladığımızda değil tabii ama şu aşamalarda en azından böyle bir şeyler daha oturduğunda abi istersek, uğraşırsak başarılamayacak çok da bir şey yok. Tabii bazı sürprizlerden bahsetmiyorum yani. Tırcılığı tavsiye ediyor musun Etmiyorum. Türklere? Yani kimseye etmiyorum. Tırcılık hiç kolay değil. Yapanlara saygı duyuyorum. Tavsiye etmiyorum yani. Tırcı olacaklarına döner arabası alıp döner açsınlar. Ben öyle yaptım. Ben öyle yaptım ama tavsiye etmiyorum. Bu kadar rakip olmasın abi. Yok ya, yapsınlar abi. Bence Minnesota'da falan açsınlar. hemen şurada Texas'ta açıyorlar. açmasınlar. Tam karşıda açmasınlar. Bir de öyle olur ya mesela senin videolarda da görüyorum bazen. Gittiğinde dönerci var şurada, karşıda da dönerci var. Evet, rekabeti arttırmak için. Ya olabilir. Abi bence Türkler her gittiği yerde restoran açsın, Türk ürünü satsın. Evet. Bildiği şeyleri, yani Türkiye'den bildiği şeyleri burada kendini geliştirip yapmaya çalışsın. Neden olmasın ki? Burada her yer Meksika restoranı. Evet. Adamlardan biri de çıkıp abi çok fazla Meksika restoranı oldu. Ben hiç kimseden duymadım yani. Siz Meksika yemeklerini seviyor musunuz? Ben bayılıyorum. Ben de seviyorum. Ya, o derece değil ama ben seviyorum. Çünkü ben üniversitedeyken Laredo'daydım. Tam böyle Meksika sınırında olan bir yer. O yüzden çok Tex-Mex yemeği yiyebildim yani Meksika yemeklerine Neresi yakın. bir daha söyle? Laredo. Laredo. Evet. Tam böyle border'da. Üniversiteye gidiyordum orada. Takolarını çok seviyorum. Pilavları çok bence bizim Türk pilavlarına Ben benziyor. pilavlarını hiç sevemedim. Gerçekten mi? Ben pilavları çok Ben seviyorum. o corn Ben böyle Orta Doğu, Afgan pilavı falan onları seviyorum. Uzak Doğu pilavlarını da pek sevmedim. corn taco mu ne bir şey var. Quesadilla'yı Corn burrito mu seviyorum ne? ben. Ben de quesadilla'yı çok Aa, evet. seviyorum. Bizim gözleme Gözleme? çok benziyor Hani gibi. Gözleme benziyor. Aynen. Biz de burrito kullanıyoruz mesela. Yani o bizim Bizim lavaş yerine kullandığımız burrito. Aynen. Yani şimdi Amerika'da gyro var. Gyro da deniyor buna. Yunan döneri. Shawarma var. Arapların, İsraillilerin yaptığı. Bir de işte bizim dönerimiz var. Döner olarak tanıyan çok az insan var. Aynen. Bir de authentic Turkish döner dediğin zaman bu işin tutma şansı yüksek. Pizza gibi, hamburger gibi döner artık çok bilinen bir şey. Sadece Amerikalılar bunu Türklerin yaptığını bilmiyorlar. Yunanların, Arapların falan yaptığını biliyorlar. Nice bu işi yapacak olan arkadaşlara da buradan şans diliyoruz. Demek ki zor değilmiş Başarılar. yani. Biz yaptıysak herkes yapar. Bu arada Gülten abisini ziyarete geliyor buraya. Occupational terapi doktorası yapıyorum ben şu anda. Ama işte Türkçe nasıl anlatacağız? Ergoterapi fizik tedavi diyebiliriz. Fizik tedavi doktorası. İşte Nisan ayında da mezun olacağım. Ara sıra işte abimleri buraya ziyarete geliyorum. Başlangıçtan bu zamana kadar böyle gözlemleyebildim ve ne kadar detaycı olduklarını görebiliyorum yani her konuda. Her geldiğimde buraya bir şey ekleniyor menüye ya da bir şey değiştiriliyor ama bunların hepsi iyi bir şeyler yapabilmeleri için oluyor yani. O yüzden bunu biri yani hem yakınları olarak hem de uzaktan birisi olarak görmek çok güzel ve çok gurur verici bir şey. Ben de işte buraya geldikçe onlara destek oluyorum. Kasada çalışıyorum arada. Bu arada benim de omzum sakatlanmıştı dünya turu yaparken. Bir arkadaşım vardı. O işte bana fizik terapi kurallarını anlatıyordu. Böyle parmaklarını duvara koyup şöyle Evet. yapacaksın. Sürekli yaparsan omzun düzelir Wow. demişti. Sonra ben bir yerde bir döner işine başladım. Makinelerden kullanılıyordu sizin kullandığınızdan. Kolunu şöyle yukarıya doğru tutuyorsun. Buradan böyle aşağıya doğru upuzun bir döner vardı. İndiriyorsun. Böyle yapıyorsun. Günde 3-5 tane biz döner takıyoruz. Et döner de var, tavuk döner de var. Ben bütün gün kolumu böyle yapa var ya kolum o kadar düzeldi ki hani
Tedaviye Yani- geçti. Eskisinden neredeyse daha iyi O oldu. zaman aynı sorunla karşılaşan biri olursa diyorsun ki abimlerin oraya Evet. Kesinlikle dönercilik yapsınlar. Herkesi buraya yönlendireceğim klinikteki. çok ilginç Aynen. ya. Gerçekten çok ilginç. Evet yani o kadar güzel bir şey. Bak para kazanıyorsun, yaptığın işin, emeğin bir karşılığı var ve sana tedavi oluyor bu. Yani şöyle yapıp böyle indiriyorsun. Evet. Ve elinde ağır bir şey var. O da yani dumbbell çalışıyormuşsun gibi düşün. Bütün gün Evet. dumbbell'la böyle yapamazsın, sıkılırsın. Ama bundan sana para veriyorlar. Saatlik 15 dolar alıyordum. Çok Ama iyi. yanımda Yozgatlı bir abi vardı. Adamın şivesinden ben hiç anlamıyordum ya. İnanırlarsa yaparlar. Uğraşırlarsa yaparlar. Hani bu illa döner olur, başka bir iş olur. Türkiye'de 10 kişiye sor 9'u der ki abi ortak iş yapma. Bunun neden olduğunu çok iyi anlayabiliyorum. İnsanlara da hak veriyorum bu arada. Şimdi muhasebeye ben bakıyorum, ona o bakıyor falan. İnsanların aklına şey gelebilir. Ya işte o oradan işte 10 dolar alsa falan. Abi öyle bir dünya yok. Herkes işine odaklanıp gerçekten dürüstçe çalıştığı sürece kimsenin sırtı yere gelmez. İyi niyet en önemli şey. İyi niyet, çok çalışma, birbirine güven, olay bundan ibaret. Düzgün iş yapmaya çalışmak lazım. Yani şunu şuradan en basitini yaparım, insanlardan böyle para kazanırım gibi ben düşünceleri kendi işletmemde doğru bulmuyorum. Yani burada Hüseyin'le her konuşmamızda dediğim, Hüseyin'in de mutabık kaldığımız mevzu şu. Abi zor olsun, güzel olsun, insanlara güzel bir şey verelim, başarılı zaten olacağız. Mevzu bu. Dibine kadar Hüseyin'e güveniyorum ben, o da bana güveniyor. Zaten bu sayede bu iş buralara kadar geldi. 10 ay gibi kısa bir sürede burada lokal bir gazetede çıktık. Burada bulunan 2 tane büyük influencer bizi Austin'in en iyi döneri diye tanıttı. Bunlar bizim için çok büyük başarılar. Bunları söylerken böyle biraz kendimi kötü hissediyorum. Yani kendini övüyormuş gibi oluyor ama onunla hiç alakası yok. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Herkesin de bunları yapıp başarabileceğine inanıyorum ben. Umarım çok daha başarılı insanlar çıkar bizim milletten ve burada daha iyi yerlere geliriz. Herkes birbirine destek olur. Ve bu arada buradaki bulunan Türk işletmelerle çoğunun sahibiyle de çok iyi bağlantılarım var. Herkes mutlaka gelip deniyor, muhabbet ediyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Bu gerçekten önemli. Çünkü bizim yaşadığımız en büyük problemlerden biri yurt dışında birbirine sahip çıkmama. Böyle kuyusunu kazma muhabbetleri. Burada tanıştığım insanlar arasında öyle bir şey yok. Hepsine de buradan çok teşekkür ediyorum destekleri için. Yani umarım daha iyi yerlere geleceğiz. Sadece biz değil, diğer bütün Türk işletmelerde. Ama gerçekten içinden geçen buydu. Söylemek Evet. istedim. Çok Kusura güzel bakma. konuştun abi. Teşekkür ederim. Evet, çocukluk arkadaşları dönerci dükkanı açmışlar. Başarılar diliyoruz. Gelin buyurun siz de dönerinizi burada yiyin eğer bu civardaysanız. Breeze and Bites. Sattığımız her ürün bize Bir dörtte dakika abi, bir daha cümleyi başlat. Motosiklet geçti. Türkiye gibi bugün burası da ya. ama normalde bu kadar geçmiyordu da. Ara gaz vere vere geçiyorlar. Bomboş gün ya. Tabii yağ açmadığımız için 10 dakika sürmez mi şimdi? bayağı sürecek. Eyvah. Benim arkadaşlar arıyor da. Gyro mu diyorlar, gyro mu, şavurma işte bu tarz ürünleri satıyorlar ve bunlar çok Bir popüler. dakika abi bir daha tekrar edeceğim. Ya, tamam sorun değil. Yine bizim ara gaz Burada dolanıyor. Ama Ya bunlar böyle bir şey video yoktu çekiyor ama sıkıntı. Hani ya bu yeni kesin yani bu yeni gelmiş şehre. değil. Olabilir.